Hanımlar beyler, Avrupa Parlamentosu içerisinden yayınlanan tek Türkçe program Brüksel Kargası başlıyor. 15 günde bir YouTube kanalımızda sizlerle birlikte oluyoruz. Memleketinin Avrupa Birliği'ne girmesini beklemeden Avrupa Birliği'ne girmiş bir grup gönüllüyle birlikte hazırlıyoruz bu programı. Arkadaşlarımı tanıştırarak başlamak istiyorum. Demokrasi İçin Avrupa Vakfı kıdemli danışmanı Demir Murat Seyrek, hoş geldin. Merhaba. Programımıza. Murat'la genelde Avrupa Birliği Türkiye konularını konuşuyoruz. Güncel konuları konuşuyoruz. Avrupa Birliği Türkiye hakkında ne düşünüyor? Türkiye Avrupa Birliği hakkında ne düşünüyor? Bugünlerde bunu konuşmak daha zor gerçi son yaşanan olaylardan sonra, ama bu programda biraz daha detaylı konuşacağız. Hemen onun yanında Çağrı Çaylak, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Çağrı'yla teknolojileri konuşuyoruz. Yeni girişimleri, yeni teknolojileri konuşuyoruz. Çağrı'nın çok enteresan konuları var. Birazdan sizlerle olacak. Ve Avrupa'da kadın olmak, Avrupa'da anne olmak konularını sevgili Gizem Pideci ile konuşuyoruz. Gizem, hoş geldin. Hoş buldum. Ve değerli konuklar, misafirlerimizden birisi de sevgili Evrim Taşkıran. Evrim'le festivalleri konuşuyoruz. Avrupa'daki bütün festivalleri, sanat festivallerini, müzik festivallerini, bira festivallerini geziyor bizler için. Ve burada güzel bilgiler paylaşıyor. Hoş geldin Evrim. Hoş buldum. Evet, arkamızda görmüş olduğunuz gibi aslında kocaman bir Noel ağacı var. Tabii Aralık ayı gelince Avrupa Parlamentosu hemen Noel moduna geçiyor. Bizim de çekimimiz böyle bir güne denk geldi. Şimdi Gizem'le başlamak istiyorum bugünkü programımıza. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da Türklerin yaşadığı aslında her yerde çok konuşulan ve tartışılan bir konuyu biraz konuşalım istiyorum. Avrupa'da Noel zamanı anne olmak, bir Türk anne olmak. Hem bunu konuşalım hem de çocukların din konusundaki, özellikle yurt dışında yaşayan çocukların, çok dinli kültürlerde yaşayan çocukların yaşadığı, karşılaştıkları zorlukları konuşalım. Sizin evde nasıl yaşanıyor mesela Noel? Oradan başlayalım. Evet, aslında güzel bir konu ve eminim Noel zamanı ya da dinlerin tartışıldığı her ortamda ailelerin çok ikilemde kaldığı, nasıl anlatmayı çok beceremedikleri bir konu bu. Ben de yanılarak ve deneyerek bulmaya çalışıyorum yolumu. Öncelikle birçok dine sahip çocukların olduğu bir ortamda çocuk yetiştirmenin dezavantajları var, ama ben bunu avantaja çevirmek istiyorum. Çünkü çocukların birçok kültürle, birçok insanla, birçok profille karşılaşıyorlar. Aslında her dinin anlattığı, bence benim çocuklarıma bu şekilde çeviriyorum. Her dinin anlattığı aslında iyi insan olmak, ruhunu terbiye edebilmek, doğruyu söylemek, zor durumdaki insanlara yardım etmek, paylaşmayı öğrenmek. Dolayısıyla aslında bize bütün dinlerin öğrettiği felsefe bu. Bu sadece bize ait bir şey değil. Bu her kültürde bu şekilde. Dolayısıyla çocuk aslında birçok kanaldan aynı mesajı almış oluyor. İkincisi, bunun farklılıklarıyla çocuğun daha erken yaşta karşılaşmasının da büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kendisini belki de çok kökünün ait olmadığı bir ortamda kendisini rahat hissedebilme şansını yakalıyor. Ayrıca Noel zamanı, şu an tam Noel, yeni yıl geliyor. Bence bunlar çok güzel başlangıçlar. Bunu ben hiçbir zaman dini bir unsur olarak görmedim. Ülkemde de Ramazan vaktinde Ramazan'ın havasını her ne kadar çok seviyorum. Onun ayrı bir enerjisinin olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman da yanımda Ramazan'ı kutlamayan insanların kutlaması hissettiğini düşünmedim. Sevincimin paylaşmasını da hissetmedim ya da gerekliliğini hissetmedim. Ama hiçbir zaman hayır, bu Ramazan'ı kutlamıyor gibi bir algıda oluşmadı kafamda. Sanırım orada şöyle bir durum var. Mesela şimdi Avrupa'da ebeveynler, ben de yaşıyorum benzer bir durum. O yüzden mesela Türkiye'deyken işte Ramazan bayramları hani bütün ülke tarafından kutlanıyor. Evet. Yani sokağa çıktığında bir bayram olduğunu biliyorsun ve Türkiye'de yaşarken çok da farkında olamıyoruz belki, ama Türkiye'de yaşayan azınlıklar var. Başka dinlere mensup insanlar var. O insanlar için belki de o bayramın kutlanılması ne ifade ediyor biz çok belki anlayamıyorduk. Evet. Ama şimdi Avrupa'da yaşarken görüyoruz ki bunun tam tersi. Noel zamanı işte okullarda, parklarda, her yerde bir Noel kutlaması ve bunun bir takım dini işaretleri de gönderiliyor ve bu sefer sen burada azınlık olarak kalıyorsun. Evet. Senin Ramazan bayramın kutlanıldığı zaman etrafındaki insanlara bunu çok fazla anlatamıyorsun. Evet, Belçikalılar çok nazikler bu konuda, takip ediyorlar, Ramazanınız kutlu olsun diyorlar, ama çocuklar tabii okuldan geliyorlar, her yer Noel süslemesi yapılmış. Sen Nikola'yı soruyorlar, Noel Baba'yı soruyorlar. Mesela ne diyoruz çocuklara orada, yani Noel Baba var mı yok mu? Yani bunu...
Ne Şimdi bu düşünüyorsun? tabii her ailenin tercihi, çok subjektif konular. Bu konuda bir formül vermek çok zor. Ama ben çok içerikten uzaklaştırmaya çalışıyorum. Noel'in bence bir sezonsal bir kutlama olduğunu düşünüyorum. Zaten çoğu yerde de sezon, diplomatik kutlamada zaten sezon kutlaması olarak gelir. Şirketlerde sezonumuzu kutlarlar, tatil sezonu derler. Dolayısıyla ben de bunu bu şekilde algılatmaya çalışıyorum. Çok o içerikten ziyade enerjisine, o güzel enerjiye odaklanmasını çalışıyorum. Benim için bir Noel marketleri gezilecek çok güzel yerler. İşte hediyeler geliyor ama bunun bir dinle alakası yok bizim evde. Ben o şekilde konumlandırmıyorum. Dediğim gibi bunun doğrusu ve yanlışı olabilir ama benim yapabildiğim zaten annelik hiç bitmeyen bir sınavdır, meslektir. Tabii ki de mükemmel değiliz. Her insanda olduğu gibi her annenin de hataları, doğruları olabilir. Bu benim bulduğum bir yol. Noel ağacınız var mı evde? Noel ağacımız var. Her sene de onu yaratıcılıkla bir üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz ama Türkiye'de de Noel ağacımız vardı. Fakat biz bunu daha çok yılbaşıyla özdeşleştirmez miydik? Yılbaşı Evet. hediyeleri. Dolayısıyla bizim Yani evde sanki de yılbaşı hala... gecesi kurulur yani Türkiye'de. Bizde yılbaşı hindi yenilirdi. Hala yılbaşı hindi yeniliyor. Noel ağacımız hala var. Hediye heyecanımız hala var. Dolayısıyla Noel'in farkındalar, dini anlamını biliyorlar. Fakat pratikteki bizdeki kutlaması yeni yıla giriyoruz. Güzel bir enerji gerekiyor, tazeliyoruz kendimizi. Güzel başlangıçlar için güzel bir bahanemiz var şeklinde yapılandırıyorum. Çok dinli kültürde çocuk yetiştirirken tabii çok güzel hikayeler de geliyor başıma. Ya da ilginç. Geçen yıllarda çocuğum geldi ve başka bir dine ait olmak istediğini söyledi. Çünkü başka o dine ait çocuk demiş ki ben çok özelim. Ve benim sadece birkaç saniyem vardı güzel cevap vermek için. Ben bunu bir dini kavgaya çevirmek istemiyorum. Dediğim gibi bence dini eğitim bu tür platformlarda verilecek doğru yerler değil. Ve ben de hani özel çocuk olmanın ne olması gerektiğini anlattım. İşte paylaşabiliyor musun? Kardeşinle kavga etmeden oyuncaklarını paylaşıyor musun? En son ne zaman yalan söyledin? Yatmadan önce güzel şeyler düşünüyor musun? Ailen için güzel şeyler düşünüyor musun? Ödevlerin için ne yaptın? Ve sonra düşününce evet içinden güzel şeyler buldu ve özel olduğunu hissetti. Ertesi gün sınıfına gittiğinde ben bunları yaptım. Sen yaptın mı sevgili çocuk dedi. Ve karşıdan cevap gelmeyince eve çok döndü. Çünkü ben çok özel bir çocuğum. Çünkü kardeşimle oyuncağımı paylaşabiliyorum. Bunu hiç kimse yapmamış sınıfta diye gördü. Dolayısıyla dediğim gibi benim yapabildiğim strateji içerikten çok başka alanlara dikkati çekmek. Bununla çok hepimiz karşılaşacağız eminim. Çok zor bir süreç. Ama bunun avantajlarını da yaşamak ya da avantaja çevirmek kesinlikle bizim yaratıcılıkla beraber elimizde. Evet, biz tabii böyle insanları kutuplaştırmaya falan bayılıyoruz. Özellikle bizim ülkemizde, Türkiye'de aslında burada da görüyoruz. Belçika'da, Avrupa'da yaşayan Türkler kendi aralarında bu konularda da kutuplaşıyorlar. Noel kutlanmalı mı, yılbaşı kutlanmamalı mı? Bunlar tartışılıyor. Biz insanları ya da toplumun bireylerini bölmeye, parçalamaya ya da kutuplara ayırmaya nedense bayılıyoruz. Burada biraz Murat'la konuşalım istiyorum. Bizde aynı zamanda bir takım paranoyalar var. Ben paranoya olduğunu düşünüyorum şahsen. Bizi bölmek isteyen ülkeler var. Bizi bölmek isteyen bir takım dış odaklar var. Bunlardan bir tanesi de Avrupa Birliği diye düşünülür bazen. Avrupa Birliği gerçekten Türkiye'yi bölmek istiyor mu Murat? Yani şimdi orada öncelikle şuna bakmak istiyorum. Yani Avrupa Birliği içinde olsun, dışında olsun ülkeler, milletler birbirlerini sevmek zorunda değil. Ki yani bu hani bireysel ilişkilerde çok farklı olabilir ama hani ülkeler bazında baktığınızda belki hani Almanlar Fransızları diyelim bayılmıyor. Okey, Yunanlılar da Almanlara bayılmıyor. İşte İspanyollar İtalyanları sevmiyor. Ama bunların birbirlerini bölmek istedikleri, gizli gizli toplanıp ben bu işte İtalya'yı nasıl bölerim diye düşündükleri anlamına gelmiyor. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman zaten kuruluş felsefesine baktığımız zaman 2. Dünya Savaşı sonrası kurulmuş ve yani barışı sağlamak için bu tür zaten problemlerin Yani bugüne Avrupa'da kadar olmaması için ne yaşadıysak kurulmuş. yaşadık, artık bunları yaşamayalım tekrar, bu savaşlar Aynen olmasın diye Evet. kurulmuş. Yani bunu bu şekilde kurmuş bir birliğin kendi içine almak istediği, kendi içine alsın veya almasın komşusu olarak yaşayacağı bir ülkeyi gizli toplantılarla, gizli gündemlerle işte ben nasıl bölerim, kimi desteklerim, nasıl destek veririm,
böyle stratejiler oluşturduğunu düşünmek bana biraz naif geliyor açıkçası. Yani bunu diğer aslında ülkelerden hiç kimse değil mi, Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerden hiç kimsenin böyle bir iddiası yok. Duymadım en azından ben. Bilmiyorum, sen duydun mu? Ben de yani bu düzeyde Yani mesela en azından Bulgarlar diyorlar mı kendi Evet. aralarında biz Avrupa Birliği'ni alacaklar ama bölebilirler bizi. Böyle bir konuşma var mı? Sanırım biz Türklere has bir şey yani bu. tabii imparatorluk sendromu var. Yani çok büyük bir imparatorluktan hani geldiğimiz yer şu anda Türkiye'nin toprakları. O anlamda hani çok büyük bir toprak kaybetmiş, çok büyük bir imparatorluğu kaybetmiş olmanın verdiği tabii ki bir sendrom var. Ama bunu tabii ki artık hani bir şekilde üstesinden gelmemiz gerekiyor. Hani velev ki gerçekten de bölmek istiyorlar. Sen güçlü ol, böldürme. Yani sen demokrasini güçlendir, ekonomini güçlendir, insan haklarını güçlendir. Böldürme. Yani sen güçlü olursan kimse seni zaten bölemez ki. Bu anlamda bir yani de Türkiye'nin acaba- sağlam durması gerekiyor zaten. Acaba biz bir de Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa Birliği tarafından bize doğru yöneltilen bir takım eleştirileri yanlış mı okuyoruz? Mesela işte sizin ülkenizde kardeşim şöyle bir topluluk var. Yani bu azınlık da olabilir, azınlık olmayabilir ve bu topluluk bir takım şeylerden rahatsızlık duyuyor. Siz bunları demokrasinizi güçlendirerek değiştirebilir misiniz? Bakın işte bir takım insanlar hapislerde yatıyorlar. Siyasi sebeplerden dolayı hapishanelerdeler. Avrupa Birliği'nden bu konuyla ilgili bazen sert açıklamalar duyuyoruz ve bu toplumun bazı katmanlarında Avrupa Birliği bunu böyle söylüyor çünkü bizi bölmek istiyor gibi mi acaba algılanıyor? Ne düşünüyorsun? Yani onu tek tabii ki taraflı görmemek gerekiyor. Sonuçta bu birliğin bizim de parçası olmayı hala, eğer hükümete bugün sorarsak hala bizim vizyonumuz Avrupa Birliği diyor. Bu birliğin belirli değerleri var, belirli insan hakları kriterleri var, belirli azınlık kriterleri var. Bizim hoşumuza gidebilir, gitmeyebilir. Bazı AB ülkelerinin de hoşuna gitmeyebiliyor bu bazen. Çünkü özellikle dillerin korunması, dillerin kullanılması, yerel dillerin, yerel kültürlerin kullanılması ile ilgili yüzlerce farklı program, proje var Avrupa Birliği'nde. Yani bu Almanya'daki farklı azınlık grupları için de geçerli ki buna daha çok şekilde şu anda Türkler de dahil olmaya başladılar. İtalya'dakiler için de geçerli, İspanya'dakiler için de geçerli. Tabii ki üye olmak isteyen bir ülke varsa oradakiler için de geçerli. Burada belki bizim bu düşüncemizi birazcık tetikleyen, belki belirli konularda Avrupa Birliği'nin en azından bazı ülkelerin çok samimi olmaması. Burada mesela PKK konusu geliyor. Evet. İşte şu anda Avrupa Parlamentosu içinde 3. kattayız biz. Burada bu özellikle Brüksel saldırılarından önce güvenlik önlemleri de bir boyutta değilken PKK yanları parlamentonun yanındaki gösteri yaptıktan sonra bu kata kadar çıkabilmişlerdi. 100 kişi PKK bayraklarıyla. Yani bunu bir Türk olarak tabii ki gördüğün zaman sen diyorsun ki yani bu nasıl olabiliyor, buna nasıl izin verebiliyor Belçika? Yani ne bileyim, ya da PKK çadırına nasıl izin verebiliyor? Abdullah Öcalan'ın bayrağının dalgalanmasına nasıl izin verebiliyor? Bunlar tabii ki işin birazcık problemli tarafları. Çünkü orada da sanırım Avrupa Birliği'nin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bir yandan diyor ki tamam, PKK'yı ben Avrupa Birliği olarak işte terörist listede görüyorum. Ama bir yandan da tamam, PKK bayraklarıyla yürüyüşler yapıyorlar. Hiç kimse dokunmuyor. Bunu Peki, birazcık anlamak lazım. Yani acaba Avrupa Birliği'nde ya da yaşamış olduğumuz ülke Belçika'da bu konuyla ilgili yaklaşım tam olarak ne? İzin verdikleri, çadır kurmalarına izin verdikleri ya da yürüyüş yapmalarına izin verdikleri terör örgütü PKK mı? Yoksa burada bir takım legal olan Kürt dernekleri ya da Kürt federasyonları mı? Yani bu ikisinin arasındaki fark anlaşılamıyor mu acaba buradaki yöneticiler tarafından? Şimdi hiçbir zaman Yoksa PKK'ya biz izin mi çok vermiyorlar. hassasız? Yani legal olarak da zaten PKK'ya izin vermeleri mümkün değil. Yani bu şey değil ki işte PKK'dan antetli bir belge geliyor, onlar da okey veriyorlar, bu iş bitiyor. Yani bambaşka isimde, bazen içinde hiçbir PKK ile ilişkisi aklınızın bile ucuna gelmeyecek. Ne bileyim, bir kadın derneği oluyor, bazen siyasi bir görüşle ilgili bir dernek oluyor. Ama bir şekilde yani Belçika istihbaratının, Belçika polisinin artık bunları biliyor olması lazım. Yani eğer bu dernek izin alıyorsa bunun arkasından ne gelecek? Veya sen izni aldın ama kardeşim sen izni aldığın konuda yürüyüşünü yap. O bayrak oradan yarıyor. Yani bunun birazcık cevabını vermek lazım. Yani o anlamda konuyu bağlamak gerekirse hani belki bunlar birazcık ateşe körükle gidiyor. Ama onun dışında tekrar bölme tarafına getirdiğimiz zaman mesela ben Suriye konusunu da gündeme getirmek istiyorum. Şimdi Suriye Türkiye'ye göre daha küçük bir ülke, Türkiye'den daha uzakta bir ülke ve buradaki iç savaş
Avrupa Birliği anlamında ne kadar büyük sorunlar yaşamamıza neden oldu. İşte Evet. mültecilerle ilgili olsun, yabancı savaşçılarla ilgili olsun. Yani Avrupa Birliği Suriye ve Suriye'nin yol açtığı sonuçlarla bile baş edemeyecek durumdayken Türkiye'nin bölünmesi, Türkiye'de iç savaş çıkmasını isteyebilir mi? Yani oradan gelen 1 milyon kişiyle uğraşamayan Avrupa Birliği Türkiye'den 10 milyon kişi gelse ne yapacak? Çok güzel bir argüman. Gerçekten tekrar düşünmemiz lazım bu konuyu. Avrupa Birliği bizi bölmek istiyor mu? Bunu tekrar değerlendirmemiz gerekiyor aslında toplumun bütün katmanlarının. Biraz uzaklaşacağız konudan. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinden uzaklaşacağız. Çağrı'yla konuşacağız. Çağrı bizi her programda başka diyarlara bir seyahate çıkartıyor. Bugün ben yalnız değilmişim gerçi bu konuda. Yaklaşık insanların %87'sinin haberi olmayan bir konudan bahsedeceğiz. Benim haberim yoktu mesela programdan önce. Söylemekten çekinmiyorum bunu. Nesnelerin interneti diye bir şeyden konuşacak Çağrı. Bilmiyorum siz daha önce duydunuz mu? Ben duymadım. Bize kısaca bunu anlat. Nedir nesnelerin interneti? Bizi ne bekliyor gelecekte? Zor bir konudan geçiş yapıyorum. Yani Türkiye üzerine konuşulacak çok şey var ama bir de bu Noel havası, yılbaşı havası içerisinde aslında biraz da bir senenin toplamını da yapmak istiyorum ben. Çünkü geçen programda konuştuğumuz gibi dünya çok büyük bir değişimden geçiyor ve bu değişimin aslında altındaki başlıklardan bir tanesi de nesnelerin interneti. İngilizcesiyle Internet of Things. Çok basit bir kavram aslında. Yani insanlık internetle tanışalı çok fazla bir zaman olmadı. Şunun şurasında 20-25 senelik falan bir geçmişten bahsediyoruz aktif olarak kullanan. İlk başta bizim bilgisayarlarımız bir network'ün yani bir ağın içerisine girdi. Daha sonra hepimizin cebine cep telefonu girdi. Hepimizin cep telefonu ve bilgisayarları birbirleriyle konuşmaya başladı. Ve şu anda aslında bilgisayarı biz bir nesne olarak görmesek de bizim elimizde olan bir nesne. Bu nesnelerin interneti içerisindeki kavram da aslında bilgisayar veya cep telefonunun dışarısındaki her şeyin artık bir şekilde bir ağın parçası olması demek. Yani bu arabanızın konuşabiliyor olması demek, evinizdeki buzdolabının konuşuyor olabilmesi demek, önünüzdeki kahve fincanının bile konuşuyor olabilmesi demek. Şimdi bu ne manaya geliyor? Yani tabii burada konuşma derken aslında iletişimden bahsediyoruz değil mi? Yani Kesinlikle. Çünkü yani önümüzdeki bir kahve fincanı dile gelip konuşursa bir... Konuşanları da var bu arada. Yani olacak işte, mı yani? Çünkü hani oluyor. hala denemeleri var bunun. İfade özgürlüğüne takılır mı oraya? Evet yani makinelerin özgürlüğü ne olacak? Bunların regülasyonları ne olacak? Bir de. Değil mi? Bir de niye konuşsun? Niye konuşsun? Yani Ama şu var sadece mesela şunu söylemek istiyorum. Günümüzde bunun bir takım denemeleri var. İşte arabanızla konuşmaya çalışıyorsunuz, telefonunuzla konuşmaya çalışıyorsunuz. İşte filanca yerde bugün kaç derece olacak sıcaklık filan diyorsunuz ama sanki çok başarılı değilmiş gibi geliyor. Bu gelişecek mi önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde? Bu gelişecek miden ötesinde Gelişti bile. Yani çok net bir örnek verebilirim. Almanya'da Hamburg limanında bu nesnelerin internet uygulaması yaptılar. Sistem şu şekilde, limana varan bütün gemiler, oraya akan bütün trafik, köprüler, oraya mal taşıyan veya mal alan bütün tırlar, kamyonlar, araçlar hepsi bir entegre sistemin içerisinde. Köprüde trafik olduğu zaman veya aksayan bir şey olduğu zaman veyahut da gemi geciktiği zaman bütün sistem birbirini koordine ediyor. Geminin gecikmesinden dolayı tır orada trafiğe girmiyor. Başka bir araç parkında başlıyor. Geminin yanaşmasına 20 dakika kala yola çıkıyor. Ne oluyor bu şekilde? Zaman kaybı olmuyor. Ürünler zamanında alınıp zamanında taşıyor. Bu bir lojistik uygulaması. Evrim her programda benim çok sevdiğim konulardan bahsediyor. Biradan bahsettik. Mesela büyük bira şirketleri barlarda kendilerinin önerdiği satış derecesinde biraları satılıyor mu satılmıyor mu anında koydukları sensörle ölçebiliyorlar ve ne kadar satıldı. O derecesi düştüğü zaman satışlarda düşüş var mı onu görebiliyorlar. Bu şunun gibi insanoğlunun farklı duyuları var. Duyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim İstanbul'da yaşayan insanlar biz onu çok fazla çekmiyoruz ama hoş Brüksel trafiği çok şey olamaz. Köprünün sizinle konuştuğunu düşünün. Köprünün size trafiğin akışı hakkında bilgi verdiğini düşünün ve buna cevap verebilen bir arabanızın olduğunu düşünün. Ve bütün trafik akışının bu iki nokta arasındaki bilgiler etrafında yeniden şekillendiğini düşünün. Veya darbe denemesi var mesela. Darbe denemesi var mı? Evet. Tanklar ne yöne yürüyor? Gibilerinden. Veyahut da arabanızın herhangi önemli bir parçasının vibrasyona yani titreşiminden arabanızın o parçasının bozulup bozulmadığını sizin garajınıza, sizin bu parça üreten Ar-Ge departmanında bilgi olarak sunabildiğini ve sizin arabanız bozulmadan buna reaksiyon gösterebildiğinizi düşünün.
Bunların hepsi entegre bir sistem içerisinde ilerleyen bir şey, mekanizma haline gelecek. Ve bu şöyle bir boyutta gerçekleşecek. Yani birkaç tane rakam var, çok çarpıcı, onu paylaşmak isterim. 2020 senesine kadar 50 milyar hatta üstünde nesnenin birbirine bağlanabileceğini öngörüyor uzmanlar. Veyahut da birbirine bağlı araçların diyeyim artık bize tamamen farklı bir transport yani ulaşım ve iletişim teknolojisi sunacağını söylüyor. Hatta programdan önce seninle bir ufak sohbetimiz de oldu, hatırlarsın. Giydiğimiz kıyafetlerin Evet. 10.2 milyon giyilebilir ve akıllı kıyafetin 2020 senesine kadar piyasada satılacağını öngörüyorlar. Peki bunun ekonomik etkisi ne? Bu çok Bunlar önemli bir acaba rakam. bir çeşit yeni oyuncaklar mı? Çünkü yani bu kadar bütün her şeyi yakından takip eden insanlar olarak bir bakıyorsun, konuşuyorsun mesela. Kiminle konuşursan konuş. İşte emekli olayım da böyle bir sahil kasabasına gideyim, telefonun olmadığı bir yere gideyim diyoruz aslında bir taraftan. Hı hı. Yani çok hızlı yaşayan bir toplum var büyük şehirlerde ve bu hızlı yaşayan toplum yeni bir şeyler satın alsın diye mi yapılıyor acaba? Bunlar yoksa gerçekten insanlığa yararlı olsun diye mi? Bir şey söyleyeceğim. Aslında Çağrı'ya da sorum olacak. Ben hani o şekilde düşünmüyorum. Çünkü bu şirketler için o büyük data dedikleri şey için çok büyük kaynak olacak bu Evet. nesnelerin Evet. interneti. Aslında insanların davranış şekillerini, hatta sadece insanların değil yani firmaların da davranış şekillerini Kesinlikle. elde ettiği için yeni belki gelir kaynakları yaratacak ya da kaynaklarını daha verimli kullanacak. O gelirlere daha çabuk ulaşacak. Dolayısıyla bu bir aslında belki bir sonraki program için konu olabilir. Bu nesnelerin internetiyle beraber bu büyük data nereye gidecek? Bu data iyice büyükleşiyor zaman Aslında- nasıl altından kalkılacak bütün bu datanın? Bu aslında büyük data yani big data dedikleri terminolojik olarak ve Internet of Things, nesnelerin interneti birbirine geçmiş bir kavram. Evet. Çünkü bütün Öyle sistemler anladım size senin bir data anlattığından. üretiyorlar. Bunlar bir Evet. merkezde toplanıyor ve o datadan bir yorum çıkartmanız Evet. lazım. Bir aksiyon tayin etmeniz lazım. Bu yeni bir şey icat ediyorlar, bizi oyalıyorlar mı hikayesinin aslında çok cevap olabilecek bir rakam var elimde. Mesela yiyecek ve içecek endüstrisinde bu Internet of Things, nesnelerin interneti sayesinde %15 bir kazanç sağlanabiliyormuş. Bu ciddi bir rakam. Yani dünyanın kıtlığa gittiği, gıdaya erişimin zorlaştığı bir zamanda böyle bir kazanım sağlamak çok önemli. Veyahut da siz gidiyorsunuz bir araba alıyorsunuz, herhangi bir ürün alıyorsunuz. Ona siz bir yatırım yapıyorsunuz. Elinizdeki bir sermaye yatırıyorsunuz. Sizin daha iyi bir ürün alabilmeniz için oradan gelecek olan datanın kazancı çok önemlidir. Ve hani belli rakamlar var. Mesela 2015'e kadar 11 trilyon dolarlık bir etkiden bahsediyorlar ekonomide. Bu Internet of Things. Bu ciddi bir şey demek. Tabii bir önceki programda konuştuk. Bunların hepsi 4. endüstri devriminin parçası. Yani insandan gelen mesela sağlık verileri var. Bir diyabet hastası olduğunuzu düşünün. Diyabet hastalarına belirli bağlanabilecek cihazlar var. Onlardan gelecek olan kritik bilgilere bağlı olarak anında size müdahale edebilecek sistemler geliştirilebiliyor. Sizin kolunuza bağlı olan akıllı cihazların tansiyonunuzun, kalp atışınızın değişimine göre size otomatikman yollanabilecek bir belki drone'la koordine edilebilen bir ambulans sisteminden bahsediyoruz. Bunların çok hayati etkileri de olabilir. İlk yardım değil mi? Kesinlikle. Yani tabii ki de hayatımız zorlaşacak çünkü data demek sizin her an her şeyinizi paylaşıyor olmanız demek. Ve Ama bizi- bunu da herhalde insanlara soracaklar yani datanı paylaşmak Kesinlikle. istiyor musun? Etik bir tartışma var. Ve Var. o tartışmalar daha fazla olacak. İşte AB bizi bölüyor mu, şu oluyor mu, bu oluyor mu? Ama emin olun şu anda Türkiye'de veya Avrupa'da insanlar bunun yani farkında değil ama 20-30 sene öncesinden çok daha fazla takip ediliyor. Çok daha fazla verinize uğraşılıyor. Her şeyiniz aslında şu anda mevcut. Bununla ilgili geçenlerde Digital First diye bir şey vardı. Event var, faaliyet vardı. Orada yine bir katılımcı Big Data'dan Belçika hükümeti şu an datasını paylaşma, çok özel data olmadığı sürece datasını paylaşmaya açıyor şirketlere ki bahsettiğin gibi bu nesnelerin interneti sektörü büyüyebilsin, daha verimli çalışabilsinler ve bu nesnelerin internetini üreten şirketlerin merkezini buraya çekebilmek adına data paylaşımında sınırlı şekilde liberalleşmeye gitmeyi düşünüyor. Bu teknoloji şirketlerine daha fazla kucak açabilmek için. Evet. Zorlu bir alan. Bir an önce dediğin gibi Türkiye'de çünkü çok başka gündemlerimiz var ama bir an önce o gündemleri biraz üzerimizden hafifletip dünyanın takip ettiği bu trendleri mutlaka tabii Türkiye'de de önemli bir kesim var takip eden ama
daha sıkı bir şekilde sarılmak lazım diye düşünüyorum. Evrimle konuşacağız biraz. Tabii yüksek teknoloji ürünlerinden bahsettik. Evrimle biraz daha böyle insanlığın eski, kadim sevdiği şeylerden bahsediyoruz. Festivaller, işte keyif aldığımız içecekler, bunlardan bahsediyoruz. Bugün enteresan bir şey konuşacağız. Çünkü festivallere katılım, festivallerde izleyicilerin davranışları, Avrupa ve Türkiye karşılaştırması yapalım istiyorum biraz. Nasıl oluyor? Sen çünkü her festivali takip ediyorsun. Yani hem İstanbul'da hem Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, ülkelerinde. Nelerle karşılaşıyorsun mesela? Nasıl izliyoruz festivalleri? Bu aslında ülkeler arasında kültürel bir karşılaştırmaya benzeyecek ama yani bunu sosyal bir analize dönüştürmeden birkaç gözlemimi paylaşmak isterim. Birkaç örnek vererek. Bu bahsettiğimiz festivaller, Belçika'daki festivaller işte 100-150 bin kişinin aynı anda tek bir sahneyi seyrettiği festivaller. Ve bu konserler sırasında insanların etrafındaki bu personal space dediğimiz kişisel alanını çok ciddi bir şekilde koruduğu benim çok dikkatimi çekmişti. Çünkü Türkiye'deki festivalleri hatırlarsam, Türkiye'de sadece bu sebepten festivale katılamayan çok arkadaşım olmuştu. Özellikle kız arkadaşlarım ya boy sebebiyle ya da ezilme korkusundan bu festivallere gitmekten korktuklarını bilirim yani. Kişisel alana saygı duymuyor muyuz yani sence fazla? Yani bu bunu aslında bence evet duymuyoruz. Sadece festivallerde değil gerçi bu da. Yani festivallerde bu biraz daha mı ortaya çıkıyor? Bu belki biraz hani bu sıraya girme kültürüyle de bağlantılı. Yani burada insanları görüyoruz, sıraya girip bekliyorlar. Türkiye'de böyle bir yandan Bir sıraya emekli girme var. öğretmenin mutlaka bir el atması lazım olaya mesela sıraya girmemiz için. doğru, yani bunu bir saygı çerçevesinde değerlendirmek mümkün. Yani Türkiye'de genelde bunu yaşadığım konserler o seyredilen grubun işte ya çok büyük olmasından veya Türkiye'ye ilk kez geldiğinden insanlardaki heyecan, bir açlık. En önden izleyelim filan. O histen dolayı, o aşırı heyecandan insanların çılgına dönüp artık birbirlerini ezecek seviyeye geldiklerini gördük. Bu yüzden bazı konserleri yarım yamalak seyrettiğimizde oldu. Ama bunu Belçika'da düşünürsem o grup belki 2 sene önce zaten gelmişti, 4 sene önce de gelmişti ve dolayısıyla 2 senede bir gelen bu grupları seyircinin bir doymuşluk hissinden dolayı veya yani ek olarak bu kişisel alana duydukları saygıdan dolayı konseri çok rahat bir şekilde, isterseniz 1 kilometre uzakta olsanız bile, abartıyorum, festival alanları çünkü gerçekten büyük ve en arkada olsanız bile sesiyle, görüntüsüyle, dev ekranlar sayesinde festivali çok güzel bir şekilde kimseden rahatsızlık duymadan seyretmeniz mümkün. Ama bu biraz da sanırım bizim bir takım olaylara yaklaşımımızla alakalı. Hani çeşitli kurumlarda ya da bir takım yerlerde böyle bazı ibarelerle karşılaşıyoruz. İşte çimlere basmayın ya da işte barmenle fazla konuşmayın, müdüriyet gibi yazılar yazıyor. Yani bu mesela bir festival için ben zannetmiyorum ki festivalin girişinde insanlar mesela Avrupa'daki bir festivalin girişinde kurallar öyle bir liste verdiklerini zannetmiyorum. Yani bu listelerle falan olacak bir şey değil. Sanırım insanların daha çocukluk yaştan itibaren almış oldukları disiplinli eğitimle alakalı bir şey bu. Yani o festivale gittiğinde de nasıl davranması gerektiğini biliyor. Başka bir ortama katıldığında da nasıl davranması gerektiğini biliyor. Bu maalesef az gelişmiş ülkelerde ciddi sorunlara yol açıyor. Peki şunu nasıl açıklıyorsun? O az gelişmiş ülkelerde sıraya girmeyen insanların buraya gelince sıraya girmesini nasıl karşılıyorsun? Sürü psikolojisi. Sürü psikolojisi. Yani burada sıraya giriyorlar, ben de girmeli miyim? Yani yoksa sırıtıyorsun ortada bir tane adam ve ne yaptığını bilmeyen bir insan olarak duruyorsun. O çok kişisel çarpıcı alana tabii. girmemesi de mi? O konser alanı o da sürü psikolojisi. Bence öyle Bir çünkü süre sonra anlıyorsun herhalde. Demek ki var içinde öyle bir cevher, yapabiliyor bu işi. yani bakıyorsun duruma, etrafındaki insanlar senin 1 metre ötende ve yaklaştığın anda herkes böyle ne oluyor diye sana geri dönüyor. Futbol maçları da aslında biraz öyle. Ben Avrupa'da birkaç futbol maçına gittim. Türkiye'de de giderdim eskiden. Beni çok şaşırttı. Tiyatro izler gibi izliyorlar. Bilmiyorum tabii. Çok mesela sıkıcı. İngiltere'de falan belki daha değişiktir ama Avrupa'da benim seyrettiğim maçlarda insanlar gerçekten oturdukları yerden futbol seyrediyorlar. Çok güzel bir kısmı, çok güzel bir örnek değil bence yani. Güzel değil mi? Futbol, Futbol daha Çok sıkıcı. heyecanlı. Yani biraz daha heyecanlı sıkıcı. yaşamak gerekiyor. Şiddet ve küfür olmasa bence bizim Türk tribünlerindeki ruh, yani Evrim'in tarif ettiği o festival ruhuyla birleştiğinde çok mükemmel bir konu. Yani bağırmanız lazım, çağırmanız, coşmanız lazım yani. O bizim ruhumuza aykırı. Bu Güney Amerika'da vesaire, işte Arjantin, Brezilya'da örnekler verebiliriz. Bu seyircilerin
O tutkusu bence futbolu futbol yapan şeylerden biri. Bu biraz müzikte de öyle değil mi? Ama mesela sahneye çıkan bir sanatçı, bir grup mesela herkes çok disiplinli bir şekilde izliyorsa, hiç kimse birbirinin kendi özel alanına müdahale etmeden izliyorsa mı daha çok zevk alıyor, yoksa herkes fotoğraf çekmeye çalışıyor ve önde birbirini ezmeye çalışıyor? Nasıl acaba? Nasıl bir duygudur? Muhtemelen gelen grupta bu nasıl diyeyim, senin demin bahsettiğin eğitimden geçtiği için beklenen görüntü o belki de ve her Belçika'ya gelen grup, belki de her ülkeye aynı şeyi söylüyorlar. Belçika seyircisinden çok mutlu olduklarını, işte en iyi seyirci olduğunu falan söylerler her konserde. Gerçekten de konseri seyrederek, yani başka şeylerle ilgilenmek yerine müthiş bir konser seyrederek bitiriyorsunuz yani genelde. Evet, bugün de festivallerle bitirdik. Noel programı aslında yılbaşı programı oluyor. Arkamızdaki ağaçtan da gördüğünüz gibi. Brüksel Kargası programı 15 günde bir Karga'nın YouTube kanalında sizlerle birlikte oluyor. Bütün katılımcı arkadaşlara tekrardan teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarız siz de aynı keyfi yaşamışsınızdır. Bir sonraki programda yine ilginç konu ve konuklarla sizlerle olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.